Merkeziyetsiz finansal araçların kullanılımının artmasıyla doğal olarak buradaki yapılan hatalar da çok arttı. Çünkü kripto paralarla, soğuk cüzdanlarla, işte sıcak cüzdanlarla, metamasklerle, işte bütün borsadan tutun merkezi borsalardan merkeziyetsiz borsalara kadar bu işlemi yapan insanların bilgisi maalesef e, çok kısıtlı. Çok kısıtlı olduğu için adamların tek amacı ben işte 2 günde nasıl bunu 100K yaparım. Bunlarla birlikte insanlar teknik ayrıntılara çok fazla dikkat etmiyorlar. Etmedikleri için çok hata yapıyorlar. Belki de biliyorsunuzdur, binlerce Bitcoin şu anda bir cüzdanda kilitli ve bu adamlar cüzdanlarının belki anahtarlarını kaybetmişler, belki yanlış cüzdana göndermişler. Yani bir şekilde buna ulaşamıyorlar. Doğal olarak bu kadar trilyonlarca dolarlık bir piyasada bu kadar çok hata yapılmasının da bizim için bir fırsat olduğunu düşündüm. Bu tabii çok doğal gelişti. Bir gün aile dostlarımızdan insanlar benim bu konuda uzman olduğumu bildikleri için hani sen bu işi iyi bilirsin, hani okuyorsun, ediyorsun falan diye. İşte sen mühendissin, gel bunu yap gibi. Ben de bunlarla böyle ilgilenmeye başladım. Sonra kendi Coinox'un işleri çok yoğun. Doğal olarak da bunlarla ilgilenirken dedim ki ben bunu bedavaya yapmayayım artık çünkü zamanım gidiyor. Ondan sonra Coinox Fix adında Oxfix markasını kurmaya hazırlandık. Sonra da markayı kurduk. Şimdi bu Oxfix markasında insanlara problemlerine göre çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu yanlış ağ gönderimleri olabilir. Ondan sonra merkezi borsalardan, merkeziyetsiz borsalardan ledger'larla yapılan yanlış işlemler olabilir. Ondan sonra bir ledger'larla alakalı yine bir problem olabilir. Bunlar hakkında hizmetler veriyoruz. Birçok insana şimdiye kadar bu Oxfix'le çözüm sağladık. Hayır duası aldık. Sadece para odaklı çalışmadık. Ve de bu know-how'ımızı da insanlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Ben bu işi kendim yapmaya başladım. O yüzden ekip yetiştirme işini de hala ben yapıyorum. Ama tabii bu çok zevkli benim için. Çünkü biliyorsunuz herkesin evinde işte bir bozuk radyo vardır, bozuk tesisat vardır ve bir içgüdüsel olarak biz de erkekler onu yapmak istiyoruz. Hani o zevki alıyorum, o tatmini alıyorum bu işten. Bu da böyle güzel bir business model halinde ortaya çıktı. Sizler Oxfix'ten nasıl faydalanabilirsiniz? Oxfix sadece bir problem yaşadığınızda başvurmanız gereken bir yer değil. Aslında problem yaşamadan önce danışabileceğiniz bir yer haline geliyor. Oxfix web sitesine girip oradan formu doldurup bir talep oluşturabilirsiniz. Sonra da biz bu talep için size geri dönüş yapıyoruz. Aynı zamanda Ox Connect mağazalarımıza gelip Oxfix hizmeti de alabilirsiniz yüz yüze ve fiziksel olarak. Bu şekilde de sorunu yaşamadan aslında sorunu önlemiş oluyoruz. Ve de sizin de blockchain teknolojileri ve kripto paralarla olan deneyiminizi bir üst safhaya taşıyoruz. Oxfix'te bir aile skandalını ortaya çıkardığımız bir hikaye var. Bir gün bir danışanımız diyeyim bize bir e-mail attı. Kendisi işte Antalya'da yaşayan birisi. Ondan sonra Bitcoin'lerine ve Ethereum'larının Ledger cüzdanından işte çalındığını söyledi. Hikayede şu, adam yıllar önce almış ondan sonra bunu 3 yıl sonra 4 yıl sonra fişe taktığında bilgisayarında Ledger S kullanıyormuş. Birdenbire bütün paranın gittiğini görmüş o anda gitmiş cüzdandan. Şimdi çok ilginç bir case çünkü bir Ledger cüzdanından yani o soğuk cüzdanın yani o soğuk cüzdandan o kripto paranın çalınabilmesi için ya bunu adamın kendisinin yapmış olması gerekiyor ya da o soğuk cüzdanın private key'lerinin başkası tarafından o anda zaten hani başka bir ledger'a veya başka bir blockchain tabanlı o harfleri kabul eden sisteme girip onları oradan manuel olarak çekmesi lazım. Yani başka bir yöntemi yok bunun, başka bir çalınması yok. Başka bir yöntemi yok. Şimdi bize hikayeyi anlattılar. Sonra işin içerisine işte akrabalar girdi. İşte çünkü Türkçesi daha iyiydi bu arkadaşlar yabancıydı. Türkiye'de yaşayan yabancılardı. Sonra bir akrabası bizle işte konuşmaya başladı. Sanırım kızıydı.
Ondan sonra kısacası sonra konu birdenbire kapatıldı çünkü biz şunu söyledik onlara. Dedik ki şu soruyu sorduk. Dedik ki bu soğuk cüzdanın private key'leri nerede? İşte private key'lerinin nerede olduğunu bize söylemediler çünkü adamın kendisi bilmiyor ama başkası bunu bildiği için bu konu o şekilde kapandı. Biz de tabii ki kendilerinden bize bir talep gelmediği için konunun üstüne gitmedik. Ama sonra araştırdığımızda kendi AML tool'larımızla Coinox AML diye bir web sitemiz var. Oradan girip herkes kripto para cüzdanının risk raporuna bakabiliyor. Bu tool'un bir gelişmiş versiyonu var. Bunu biz insider olarak kullanıyoruz. Burada da insanların esasında örnek veriyorum bir cüzdandan kripto paraları nerelere gönderdiklerini görebiliyoruz blockchain ağından otomatik olarak tarayıp. Şimdi bunu şu yüzden kullanıyoruz. Örnek veriyorum cüzdanınız Allah korusun hacklendi diyelim. Bu kripto paraların nereye gittiğini oradan takip edebiliyoruz. İşte hangi borsaya gitmiş. Ondan sonra o borsanın cüzdanı nedir vesaire gibi. Şimdi bu arkadaşların cüzdanlarına da baktık. Ondan sonra bu insider tool'umuzla. Bu cüzdan bir borsaya çıkış yapılmış. Biz bilgilerini verdik. Sonra konu kapandı. Sonra biz aramızda konuşurken şöyle bir dedikodu yaptık arkadaşlarla aramızda. Dedik ki büyük ihtimalle bu adam bu kripto paraları bir işte kızı ailesi vesilesiyle aldırmış ve private key'leri bilmediği için ve doğal olarak da bilen birisi var ortada. O bilen birisi bunları büyük ihtimalle çalmış. Tabii ki biz bunları gönderince konu bizim tarafımızdan kapandı. Ama tabii bir aile skandalı